Merhaba, bugün sizlerle çocukluk çağı travmalarının etkileri ve travma yaşamış çocuklara yönelik sağaltım süreçlerinde koruyucu aile hizmet modelinin taşıdığı önem üzerine konuşmak istiyorum. Travma, bireyin fiziksel ya da ruhsal bütünlüğünü tehdit eden, yoğun stres yaratan ve çoğu zaman başa çıkma becerilerini zorlayan yaşantılardır. Özellikle çocukluk dönemi, bireyin gelişimsel olarak en savunmasız olduğu, duygularını ve çevresiyle kurduğu ilişkileri henüz yeni yapılandırmaya başladığı bir dönemdir. Bu nedenle travmanın çocuk üzerindeki etkileri çok daha derin ve uzun süreli olabilir. Bu travmalar fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar, ihmal, bir yakınını kaybetme, savaş, göç, doğal afet, ciddi hastalık ya da bir kazaya tanıklık etme gibi çeşitli biçimde karşımıza çıkabilir. Çocukluk çağı travmalarının etkileri yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda bilişsel, sosyal ve bedensel gelişimi kapsayan çok yönlü bir tablo sunar. Erken yaşta maruz kalınan travmalar çocukların beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Amigdala gibi duyguların ve korku tepkisinin yönetildiği bölgelerde yapısal değişiklikler, gri madde hacminde azalmalar ve yönetici işlevlerde bozulmalar görülebilir. Bu da dikkat eksikliğinden hafıza sorunlarına, duygusal regülasyon güçlüklerinden sosyal uyum problemlerine kadar pek çok alanda sorun yaşanmasına neden olur. Travmaya maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, uyku veya yeme bozukluğu, benlik saygısında azalma, ilişki kurmada güçlük, kendine zarar verme davranışı ve intihar eğilimi, akademik başarısızlık ve sosyal geri çekilme gibi belirtiler görülebilir. Bu etkiler uygun bir destek sunulmadığında yetişkinlik dönemine taşınabilir ve bireyin yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir. İşte bu noktada koruyucu aile hizmet modeli, çocukların güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortamda yeniden bağ kurmalarını sağlamak adına oldukça kıymetli bir yaklaşımdır. Koruyucu aile yanında büyüyen çocuğun en temel ihtiyacı duygusal olarak güvenli ve tutarlı bir ilişki deneyimleyebilmektir. Travma sonrası kurulan güvenli bağlanma ilişkileri çocuğun yeniden hayata tutunmasında en güçlü iyileştirici etkilerden biridir. Koruyucu aile sisteminde yer alan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak yalnızca barınma ya da fiziksel bakım sağlamaktan ibaret değildir. Bu süreç çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen, bağlanma, duygu düzenleme ve psikolojik sağlamlık gibi yaşam becerilerini güçlendirdiği çok yönlü bir müdahale sürecini içermelidir. Bu doğrultuda etkili yaklaşım ve müdahale önerileri şunlar olabilir. Çocuğa güvenli, sevgi temelli ve tutarlı bir aile ortamı sunmak, bağlanma odaklı terapilerden yararlanmak, duygu düzenleme becerilerinin gelişmesini desteklemek, koruyucu ailelere yönelik psikoeğitim süreçlerini yürütmek, ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmak ve son olarak gerektiğinde terapötik koruyucu ailelik modelini devreye sokmak yer alır. Ayrıca çocuğun biyolojik ailesiyle sürdürülen temaslarında da onun ruh sağlığını zedelemeyecek biçimde yönetilmesi, sağaltım sürecinin bir parçası olarak değerlendirmelidir. Unutmamalıyız ki travma yaşayan bir çocuk için güven, yeniden inşa edilmesi gereken bir duygudur. Bu güvenin sağlanması ise ancak sabır, anlayış, bilgi ve sevgiyle mümkündür. Çocuğum bana zorluk çıkartıyor düşüncesindense çocuğum zor bir zaman geçiriyor bakış açısını benimseyen ebeveyn tutumları hem çocuğun iyilik hali hem de aile içi bağların onarımı açısından hayati önemlidir. Son olarak psikolojik sağlamlık kavramına değinmek isterim. Psikolojik sağlamlık, bireyin travmatik yaşantılarına rağmen uyum sağlayabilmesi ve gelişimini sürdürebilmesidir. Travma yaşamış çocukların bu beceriyi geliştirmeleri ancak çevrelerinden gördükleri destekle, duygularını ifade edebilecekleri güvenli alanlarla ve doğru rehberlikle sağlanabilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.